Mevsimler neredeyse fark edilmeden değişiyor. İki dünya arasındaki sessiz bir nefes gibi. Badem çiçekleri açtı, dağları beyaza bürüdü, değişimi ve yenilenmeyi fısıldıyor. Onların varlığı bir hatırlatma gibi geliyor. Doğa her zaman hareket halinde ve ben de öyleyim. Eğer buraya yeni geldiysen hoş geldin. Ben Ayşe ve burası benim yolculuğumu paylaştığım alan. Burada, bu topraklarda açık bir kalple yürümek, hayatın içindeki şiirselliği hissetmek, beni en çok hayatta hissettiren anlar bunlar. Doğa sadece gördüğüm bir şey değil, içimde taşıdığım bir nefes, bir ritim gibi. Ormana adım attığımda ağaçların arasından süzülen altın ışıkla birlikte toprağın sessiz müziği içimden geçiyor. Beni değiştiriyor, yumuşatıyor, derinlerde bir şeyleri uyandırıyor. İşte benim dilim bu, ritmim bu. Beni şimdiye getiren, hayatın akışına bırakan anlar bunlar. Biraz böyle orman bile demeyeyim, böyle kayalıklar, orman, böyle karışık karışık çok daha böyle yabani yerlerin içine girdik bununla. Çok güzel aynı anda. Birazcık da korktum. Çok azıcık, neden bilmiyorum. Böyle ama böyle tam korkmadım da çok derine gitmek istemedim. Belki bazı yabani hayvanlar, şeyler de olabilir. Tam oralarda saklanabilecekleri yerler gibi görünüyordu. Zaten böyle izleri, yani böyle çukurlar, şeyler de vardı. Belki yaban domuzları ya da uyudukları bölgeler olabilir. Ama çok güzel yine de. Böyle yabani, böyle daha derin doğanın içine girince bambaşka bir dünyaya giriyor insan. Gel kızım, gel kız. Gel buradan, aferin, gel. Gel buradan, mın gel. Gel buradan, gel. Gel kız. Kız gel. Gel. Hadi kızım.
akşamki yemeğimiz. Böyle patatesli lavaş, pide, krep gibi bir şey. Böyle. Sonra mercimek köftemiz ama şekillendirmedik. Çabuk olsun diye. Doğadan Gaya ses aç kalk. Doğadan topladığımız otlar, tarlalardan. Avokado. Sonra başka ne var? Ve ayran. Kajudan yaptığımız bir ayran. Bu kadar. Ve Gaya Hanım'ın sesleri. Ve tatlı prensesim. Arkada da yine ne var acaba? Artık söylemiyorum. Ne vardı? Sevdiğimiz dizi Gilmore Girls. Gilmore Girls, evet. Bir türlü yani bağımlılık yaptı galiba. Evet. Yes. Kim ağlıyor? Tiger. Burada. Tiger. Oğlum. Ne var? Ay Tiger, evet, ilk defa gösteriyorum bu halini. Bütün tüyleri düğüm olmuştu. Biz de böyle hem çok fazla kazımak istemedik böyle bir makineyle. Söylemiş miydim acaba bilmiyorum da. Böyle düğümlerini çıkartalım diye böyle biraz düğümlü taraflarını böyle kestik. Minik aslan gibi oldu. Beyefendi. Kızım. Kız. Domuzlar burayı kazımış. Domuzların izleri. Evet, tatlı ay çiçekleri. İlk önce şu ağaca sarılmaya ihtiyacım var. Zeytin ağaçları. Bizim şifacılarımız. Bugün aslında nereden ne başlayacağım çok da böyle bir şeyler anlatmak istemiyorum, detaylar. Tek böyle bayağı böyle bir zorlu birkaç gündü. Yine böyle biraz sınamalı ve zorluklar her zaman olacak. Bunun da farkındayım. Her zaman hayatımızın parçası. Diyecektim. Onlar böyle büyüyor ve çoğalıyor. Odağımız neredeyse onu çekiyoruz, onu çoğaltıyoruz. Farkında olsak da olmasak da. Farkında olsak da bazen bazı günler farkına varmadan yapıyoruz. Eski alışkanlıklar bizi yakalıyor. Eski düşünce paternlerimiz. Eski toplumsal, aileden, çocukluğumuzda gördüğümüz kıtlık, düşünce paternleri, korkuları. Ama en önemlisi bence
ya da bugünlerde düşündüğüm hani korkudan, korkuyla yaşamamak, gerçekten korkuyla yaşamamak. Korkunun kendisi zaten bence bir böyle hani diyoruz ya, bir negatif güç, şeytan, dinlerde değişik şeyler söylüyoruz. Korkunun kendisi bence yaşayan bir entity. Entity nasıl deniliyor? Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Entity bakmam gerekirdi. Yaşayan yaşayan bir enerji aslında, bir titreşim. Ve böyle biraz saldırı gibi geliyor bize ve zayıf olduğumuz anlarda bize ulaşabiliyor. Aslında saldırılar bence hep üzerimizde oluyor. Böyle bir pozitif ve negatif arasında bazen kendi yarattığımız saldırılar olabiliyor. Zaten kendi içimizden geliyor. Bence hani dinlerde de deniyor ya, şeytanlar. Bence en büyük şeytanlarımız kendi içimizde olanlar. Karanlık gölge taraflarımız. Ve onlar bize en zayıf, en güçsüz, en böyle açık, korumasız olduğumuz anlarda geliyorlar. Öyle geliyorlar ama çok da o an zaten biliyorum, böyle içine giriyor, bazen insan düşüyor. Ama içimde de bir ses her zaman şey diyor, çok da fazla ciddiye alınmaması gerekiyor. Ama tabii hep en kötü senaryoları arkasında yaratıyoruz. En kötü olabilecek senaryoları. Ya da zayıflığımız neyse, korkularımız neyse, bağ kurduğumuz şeyler neyse, hep onları kaybetmekten ya da güvensiz olmaktan korkuyoruz. Yani güvende olmamaktan. Halbuki güvende olduğumuz yerler var, anlar var ve tek an, aslında anda olduğumuzda her zaman güvendeyiz. Andan çıktığımızda korku aslında bizi zihinden geliyor. Yani zihnimizin bizi ya geleceğe ya geçmişe yolculuğa çıkartmasından geliyor aslında. Hani korku şu anda, gerçekten tam anda kaldığımızda, onun için meditasyon yaptığımızda daha korkularımız azalıyor. Ya da farkındalık egzersizleri yaptığımızda korkularımız azalıyor. Daha yüksek titreşimden daha güvenli hissediyoruz. Çünkü o bizi ana getiriyor. Her şeyin anahtarı anda kalabilmeyi öğrenmek, anda kalmak için gereken şeyleri yapmak, zihnimizi sık sık dinlendirmek, sessizliğe alıştırabilmek, günlük en az 20 dakika bile, 15-20 dakika onun için meditasyon çok söylüyorum ama sessizliğe alıştırmak, yani zihni ana getirmeyi öğretmek. Ben de bugün böyle çok zihinsel, bütün bu dünyasal şeyler zaten daha zihinsel. Onun için hava da soğuk. 2 günden beri de yağmurluydu. 2 günden beri değil, bir günden beri. Ondan öncesi hastaydım. Bunu çıkartamamıştım. Bununla böyle kendimizi attık dağlara. Yürüyüşe attım. Doğaya attım. Ve çok iyi geldi. Bir de sizle paylaşmak istediğim başka bir şey daha var. Bu aslında tam bilmiyorum. Duygular var paylaşmak istediğim. Kelimelerle anlatmaya çalışacağım. Yürürken bu düşünceler geliyordu ya da bu duygular geliyordu. Hani gerçekten artık öyle bir hayatımızdaki öyle bir çağ, yani ben en azından geldiğimi hissediyorum ki başkalarına göre, başkalarının düşüncelerine göre ya da başkalarının farklı bakışlarına göre ne yaşamak ne de başkalarının farklı yaşam tarzı, farklı düşüncelerini, farklı bakış açılarını da eleştirmek. Gerçekten onları eleştirmek de artık çok böyle düşük bir seviyede, bu seviyede yaşamak. Çünkü bunlar tek zihinsel şeyler ve bunlar hep değişen şeyler ve hepimizin farklı bakışları olması şart. Yani bu dünyada aynı düşün, iyi ki de aynı düşünmüyoruz. İyi ki de aynı katılmıyoruz birbirimize. İyi ki de başka açılardan bakıyoruz. Başka açılardan yaşıyoruz. Çünkü dünya aynı yerde, aynı çizgide olsak o kadar
yani o kadar sıkıcı, monoton ve öğrenmeyeceğimiz, yani hiçbir şey öğrenmeyeceğimiz, büyümeyeceğimiz, renk katmayacağımız bir dünyaya dönüşür. Ve bu farklılıklarla savaşacağımıza aslında farklılıklarımızı kutlamamız gerekiyor. Belki daha önceki videolarımda da söylemişimdir ama bence çok önemli. Artık öyle bir zamana geldik ki farklılıklarımıza saygı duyalım, farklılıklarımızı kutlayalım ve pozitif bir şekilde bir sorgulama olsun. Hani kendi hayatımıza bunu uygulamak istemesek bile yani bir sorgulama olsun. Hani hayata açık olalım. O başka bir insanın açısından, başka bir yaşayan bir canlının, bir varlığın, bir penceresinden böyle bir açı da var, böyle bir hayat da var, böyle bir o baktığım aynı yere böyle bir ışıklandırma da var. Bence bu çok önemli. Çünkü bizim gelişimimiz, esnekliğimiz, hani içsel esnekliğimiz bu hayattaki yolculuğumuz için bence en önemli şeylerden bir tanesi. Ancak öyle büyüyeceğiz, öyle gelişmeye devam edeceğiz, öyle okulumuzdaki almamız gereken dersleri tamamlayacağız. Çünkü bence bu hayat bir okul. Bu çok değerli bir okuldayız. Ve son nefesimize kadar bence öğrenmemiz, açık olmamız, keşfetmemiz ve hiçbir zaman biliyorum noktasında olmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorum noktasında olduğumuz anda bence sınıfta kalıyoruz. Öyle tatlı ayçiçekleri. Onun için kendiniz olmaktan da korkmayın. Yani çok kendimizi kısıtlıyoruz. Ben bile fark ediyorum. Fazla kısıtlıyoruz ve bazen içime böyle isyan duygusu geliyor. Yani hayır, artık ben, başkaları böyle mi düşünür, böyle mi der ki olacak. İnsanlar nedense farklı şeyler yaptığımız anda, farklılıklar yaptığımız anda ya onları rahatsız ediyor ya onların konfor alanından çıkıyor. O zaman hemen böyle bir eleştiri, bir saldırı gibi şeyler oluyor ama onlara göre kendimizi kısıtlarsak biz de özgür yaşayamayız. İçsel özgürlüğü bulamayız. Ama biz, bunu fark edenler ve özgürlüğü isteyenler, bunu başkalarına yapmayalım. Farklılıklar gördüğümüzde ve tepki vermek istediğimizde bir duralım, bir kendimizi durduralım, bir bakalım, bir zaman verelim, bir nefes alalım. Çünkü tepkiler, yani anlık tepkiler hiçbir zaman doğru değil. Doğru değil. O bizim içimizde tetiklenen bir şeylerden dolayı, bizimle ilgili bir şey, tepki vermek istediğimizde. O tetikler bizim içimizde çalışmadığımız, üzerinden geçemediğimiz, aşamadığımız, evet, Rüzgar da katılıyor kesinlikle diyor. Aşamadığımız şeylerle ilgili. Hani bize aslında hepimiz birbirimize ayna tutuyoruz ve o bizi tetikleyen şeylere aslında teşekkür etmemiz lazım. Onlar da kendimizi görmek, o tetikleri bir durup bir bakmak, içimize bir bakmak ve o taraflarımızı iyileştirmek ve onları aşmak için çok güzel fırsatlar. Çünkü biz onları aşarsak işte potansiyelimiz, olmak istediğimiz yerde çok daha kolay oluruz. Olmak istediğimiz, hayal ettiğimiz o kişiyi oluruz. Ve dünyayı da böylece değiştiririz. Çünkü biz mutlu, güçlü, yüksek titreşimde olursak bu bir kural. İster istemez bunu çevremize yayarız. İster istemez çok güzel bir şekilde ilham getiririz, güzel bir şekilde etkileriz, başkalarına da geçiririz, bulaştırırız. Ve bu bulaşıcı güzellikler, bulaşıcı sevgi, bulaşıcı yüksek titreşim dünyayı değiştirmeye yeter. Ben buna kesinlikle çok inanıyorum. Bütün kalbimle, bütün ruhumla. Ve bunun aslında söylemek istediğim şey kalpten yaşamayı öğrenmek. Kalpten yaşamak, kalpten bakmak, kalpten konuşmak, kalpten cevap vermek. Tepki değil de cevap vermek. Bir şey gördüğümüzde kalpten iletişim kurmak dünyayla, kendimizle, kendi benliğimizle, kendi düşüncelerimizle, kendimize karşı aynaya baktığımızda kalpten
kendimize konuşmak, aynaya kendimize kalpten bakmak. Bunu yapabilirsek başkalarına da, dünyaya da, bütün canlılara karşı böyle bakıp böyle bağ kurarız, böyle ilişkiler kurarız ve dünya çok güzel bir yer aslında ve bu güzelliği hak ettiğimiz şekilde yaşamaya başlarız ve yaşattırırız. Şu an hava o kadar soğuk ki böyle parmakların uçlarını hissetmiyorum. Böyle yani dün iyiydi. Yani soğuktu ama böyle değildi. Bir günde, bir gecede sanki böyle kar havası gibi soğuk. Sanki kar yağacakmış gibi. Buz gibi. Şunu göstermek istedim. Şu. Buna Türkçe'de göbek otu deniliyor. Bir tatlı takipçi de, Ayçiçek de bana söylemiş. Ama ben bunu küçüklüğümden biliyorum. Küçükken Fransa'da Alp dağlarında bu böyle duvarlarda çıkıyor daha çok ya da taş aralarında. Böyle kışın ve baharın başında daha taze oluyor. Şöyle size göstermek için. Ben bunu şeyden biliyorum. Çocukken bunu biz yerdik. Fransa'da buradaki komşularımız hani bunu bilmiyordu ama onlara da gösterdim. Bu yeniliyor. Küçükken hatırlıyorum, Fransa'da hep böyle köy, dağ kasabasında yaşıyorduk, böyle dağlar, doğada. Hep böyle eski dağ duvarımsı taşlı şeylerin arasından çıkar. Yazın çok kuru ve kart oluyorlar. Yani böyle kışın, bakayım başka var mı? Böyle birkaç tane yemek çok şifalı. Ben böyle çocukken yerdim. Hatta hatırlıyorsam annem salatalara bile bazen koyardı. Değişik böyle isimlerini bilmediğim ama çocukluğumda yediğim, tanıdığım böyle bazı bitkiler var, çiçekler de var. Onları böyle bulup, Türkçe isimlerini bulup buradaki köydeki komşularımızla da paylaşıyorum. Çok böyle değiş tokuş oluyor. Ve şeye de iyi geliyormuş, böyle sivilce, çoban öyle mi ya da bir yara, açık yara ya da yanık varsa onu böyle alıp direkt üstüne sürebilirsiniz. Soğutucu bir efekti var. Biraz aloe vera gibi. Ağrı kesici olarak da biliniyor, hafif bir ağrı kesici. Bak burada bayağı böyle yerlerde bulunuyor. Bir
Böyle direkt taş duvarların arasında. Mesela bu duvarlarda bir sürü var. Çok da güzeller. Çok çok beğeniyorum. Feridun'un kedileri, diğerleri nerede bilmiyoruz. Feridun da bir Dalaman'a gitti 2 günlüğüne. Şimdi onlara böyle mama vereceğim. Çok acıkmışlar. Böyle. Ay, diğerleri yok ortalıkta birkaç günden. Yani Feridun dedi ki bir iki haftadan beri yoklar. Bilmiyoruz neredeler. Şey dedi, çiftleşmeye gitmiş olabilirler. Umarım iyilerdir. Bu bir küçük de büyümüş. Ay kıyamam sana. Böyle. Mamalarını burada tutuyor Feridun. Şunu da kapatıyoruz. Çok tatlılar. Sita kompostaya atmaya gitti. Ne kadar yeşil. Evet çok güzel. Keşke hep böyle kalsın buralar. Evet, yazın da. Güneş, güneş. Fransa'daki gibi. Fransa'da yazın da. Güneş. Kız. Güneş. Hadi gel.